Teknolog kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hazır sistemler incelemelerine serisine kaldığımız yerden tüm gücüyle, tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu videomuzda da Ütopya'da satılan hazır sistemlerden 7 tanesini sizlere böyle basitçe incelemelerini yapacağız. Videomuzun sonuna doğru da acaba müşteriler ütopyada.com'dan şikayetçileri var mı, memnuniyetleri nasıldır, bunları hep beraber bakacağız. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın diyoruz ve hemen ilk kasamızdan başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar ilk kasamız Vesta Start diye geçiyor. AMD bir ekran kartı kullanıyor. Burada AMD Ryzen 5 1600 AF modelini kullanmakta. Bu dostlar 12 nanometrelik bir yarı iletken kullanan işlemcisi. Hemen hızlı bir şekilde anakarta devam edelim. MSI'nin A320 Yonga setini kullanıyor. Buradaki de 3.2 GHz'e kadar bir overclockla RAM frekansını desteklemektedir. RAM olarak ise Silicon Power 8 GB'lık bir RAM kullanıyor. Aynı zamanda harici bir ekran kartı var. O da GT710 MSI'nin kullanıyor dostlar. Kasa olarak ise PowerBoss VKP 331B diye geçiyor. 500 wattlık bu 500 wattlık bu kasamızda yine mesh panel ve USB vesaireleri bağlı. Zaten siz de önünde gördüğünüz gibi bir yapıya sahip. Aşağı doğru inelim ve bir tane de hard diskimiz var. Bu da Kyozai'nin 480 GB'lık 2,5 inçlik arkadaşlar, SATA 3.0'lık 555'e güzel bir okuma hızına sahip bir hard disk. Fazla ayrıntıya girmek istemiyorum ama SSD hard disk olduğunda zaten sizler de burada görüyorsunuz. Başka bir ürün buna dahil değildir. Fiyatı ise hemen aşağıda gördüğünüz gibi 4263-66 liralık bir fiyata tekamül etmekte Vesta Start hazır sistem. Bu arada buradaki ürünlerin hepsi Ütopya.com'da en çok satanlar arasında. Sizler için özellikle titizlikle seçtiğim ve fiyat performans diye adlandırdığımız uygun fiyatlı kasalar. Hemen ikinci kasamıza gelelim. Hype Start diye geçiyor dostlar. Bu da yine AMD Ryzen 5 1600 AF modeli işlemcisini kullanmakta. Anakart Gigabyte'ın A320 yine aynı şekilde Yonga setini kullanan bir anakart var. Yine 3.2 GHz'e kadar destekleyen bir overclock'ta RAM frekansı destekliyor. RAM ise G-Skill'in 8 GB'lık bir RAM'i var. 3.2 GHz gecikme değeri 16 olan bir RAM. Ekran kartı olarak ise Gigabyte'ın GT1030'unu kullanıyor arkadaşlar. Ve tabii ki kasa olarak da PowerBoss'un yine VKP 1900B olan bu sefer farklı modeli 500 wattlık RGB'li yine temperli camlı bir kasamız var. Hard disk olarak Kioxia'nın yine 480 GB'lık 2,5 inçlik bir hard diskini kullanıyor. Başka bir ürün burada yer almamaktadır. Fiyatı ise arkadaşlar şunu kapatalım. 4558 liralık bir fiyat tekamül etmektedir. Bu arada buradaki tüm ürünlerde sistem montaj hizmeti ücretsizdir. Bilginiz olsun. Ancak bu ürünlerin hiçbirinde kasa haricinde ve saydığım ürünler haricinde klavye, mouse, monitör ve işletim sistemi dahil değil. Sadece bu saydığım ürünler yer almaktadır. Bir sonraki ürünümüz Apu Value diye geçiyor. Bu da AMD Ryzen 5 ama 5600G diye bir işlemci kullanıyor. Ben bu üründe kasaya bakarken arkadaşlar böyle güzel bir işlemcinin olabileceğini açıkçası şaşırdım. Çünkü iyi bir işlemci. 3.9 GHz'lik ve 16 MB'lık cache'li güzel bir işlemci koymuşlar. Anakart olarak ise Asus Prime B551 Yonga setine sahip bir anakart var. Bu da 4600 MHz'e kadar overclock'ta bir RAM desteği görülmektedir. Aynı zamanda RAM olarak ise yine G2'nin 8 GB RAM'i var. Kasa olarak ise Corsair'in bir kasası var. Bu da 550 Watt 80 bronzluk bir power supply sahip bir kasa. Exos fanında tabii ki RGB görülmemektedir. Bir tane de dostlar hemen şöyle aşağı doğru inelim. Evet, bunlar yokmuş. Hard disk olarak tabii ki bu güzel bir hard disk kullanmışlar. Western Digital'in 500 GB'lık güzel M.2 soketli bir SSD'si var. Bunda tabii ki hızlar da gayet de hızlı bir
hard disk. Fiyatı ise sistemimizin 5.932 liralık bir fiyat yer almaktadır arkadaşlar. Kanalımıza mutlaka abone olmanızı rica ediyoruz. Destek için tabii ki bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki kasamız Tecno King 3 diye. Bu zaten bana daha önceden sorulmuştu. Hemen bakalım. AMD Ryzen 5 3600 kullanıyor. İyi bir işlemcidir. Bu arkadaşlar 35 MB cache belleği var. Bu da tabii ki yüksek bir işlemci olduğu anlamına gelmektedir. Anakart olarak ise yine Gigabyte'ın B450M, yani daha doğrusu B450 diye kullanıyor. Buradaki kodlarla tabii ki farklı soketler anakart üzerinde yer aldığı için bunları ekliyorlar. 3.6 GHz'lik bir RAM desteği görülmekte. RAM olarak ise G8'in 8 GB RAM'i var. Ekran kartı olarak ise GTX 1660 Ti var. Güzel bir ekran kartı konmuş bunun açıkçası. Kasa olarak Corsair'in yine bir kasası, aynı kasadan az önceki gibi. Bir tane soğutucu koymuşlar arkadaşlar işlemci için. Bir tane yine aynı Western Digital'in 500 GB'lık bir M2 soketli hard diski burada mevcut. Bu ürünümüzün fiyatı ise 8.000 lira yer almaktadır. Aslında eder mi? Bence eder. Çünkü hem işlemci hem de ekran kartı olarak da iyi bir donanıma sahip. Sıradaki cihazımız Tars Apu diye geçiyor. Buradaki tabii ki bunu koymamın sebebi biraz fiyattan bakımından, yani daha böyle bütçesi çok kısıtlı olan arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin de aslında bunlara da bakılması için bu listeme aldım arkadaşlar. Hemen bakalım işlemci olarak ise bir APU işlemci kullanıyor. A8 bir işlemci bu arada. Anakart olarak ise A321 Yonga setine sahip bir anakartımız var. RAM olarak 8 GB'lık G8'in bir RAM var. Kasa olarak Sharkon'un bir kasası. Kasadan bence gayet kesmemişler, kısmamışlar, öyle söyleyebilirim. Hemen aşağı doğru inelim. Bir tane de Patriot'un bir tane 240 GB'lık SSD 2.5 inçlik güzel bir hard diskini koymuşlar. Aynı zamanda yine Sharkon'un da burada 650 wattlık ve artı 80'lik 120 milimlik bir fana sahip power supply koymuşlar. Yani bu kasa ve power supply bence iyi bir tercih yapmışlar. Yani bu benim hoşuma gitti açıkçası arkadaşlar. Hemen başka ürün var mı? Yoktur. Bu ürünümüzün fiyatı 2700 lira değerlerine sahip bir ürün. Sıradaki ürünümüz VTCN Up diye geçiyor tabii ki. Buradaki kasa biraz farklı, egzantrik bir kasa ama çok satanlar arasında olduğu için yine listemize aldık. AMD Ryzen 3 1200 bir işlemci kullanıyor. 14 nanometrelik, bu arada bu bilginiz olsun. Hemen anakartımıza bakalım. A321 anakart var. RAM olarak G8'in 8 GB var. Burada 3 yıllık garantiyle güzel bir 1050 Ti ekran kartı koymuşlar MSI'ın. Kasa olarak ise Game Buster'ın güzel bir kasası var ve 600 wattlık 80 bronzluk bir power supply'a sahip. Hard disk olarak ise HyperX Fury'nin güzel 480 GB'lık bir hard diskini koymuşlar. 2.5 inçlik, başka ürün yoktur. Bu ürünümüzün fiyatı ise 5.900 liraya kadar, pardon, evet, 4.900 liraya kadar gelmiş durumda. Ve son ürünümüz arkadaşlar, buraya kadar eğer ki bizlere takip ettiyseniz çok teşekkür ederiz. Sıradaki ve son ürünümüz ise Alper Biçen başlığında Dead Time diye geçiyor. İşlemcimiz Intel bir işlemci var. 11. nesil ve dahili bir ekran kartı olduğu anlamına gelmektedir. Bu da güzel bir işlemci ve yeni nesil bir işlemci. Anakartımız ise Asus Prime B461 Yonga setini kullanıyor. B460 Yonga setini kullanıyor. Kasanın anakartımız markası Asus Prime diye geçiyor. Corsair'i 8 GB'lık bir RAM'i var. 3 GHz gecikme değeri 16 olan kasamız, Corsair'in bir kasası var. Burada RGB'li vesaire 750 wattlık bir şey koymuşlar. Bu da yani böyle bir şey iyi bir konuma getirmektedir. İyi bir power supply tercihi yapılmış. Hard disk olarak ise SanDisk'in 500 GB'lık M2 bir hard diski mevcut. Bu ürünümüzün fiyatı ise 6.800 liralık bir fiyat yer almaktadır. Arkadaşlar buraya kadar 7 tane hazır kasayı sizler için böyle biraz kuş bakışı yaptık açıkçası. Tabii ki ayrıntılara girersek bu videomuz çok uzun olur diye kısa kesiyoruz. Sorularınız, yorumlarınız vesaireleriniz varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi bundan sonrası diğer iki videomuzda da yaptığımız gibi acaba müşteriler itopya.com'dan memnun mu? Bunu neden yapıyorum? Onu öncelikle yine dile getireyim. Bana çünkü çok soruluyor. Acaba bu firma güvenilir mi? Buradan alınır mı? Şuradan alınır mı? Ben yine
tekrar bir şekilde şunu söylemek istiyorum. Utopia.com'la herhangi bir bağlantım söz konusu değildir. Sponsorluğum vesairem yoktur. Sadece bireysel olarak sizler için böyle bir şeyler yapıyorum arkadaşlar. Bu firmaların tabii ki bir de müşteri memnuniyet tarafı var. Ben onları da yine kendi bireysel olarak yapıyorum. Herhangi bir yere bağlı vesaire değildir. Sadece sizlerin de bilgisi olsun diye bu en sonki olayıma geliyorum. Şimdi arkadaşlar şikayetvar.com diye bir sayfa var. Diğer videolarımda da bunu dile getirdim. Buradan utopia.com'u arattığım zaman hemen bakalım. 2223 tane şikayet yapılmış ve 288'i çözüme ulaşmış. Burada ise hemen değerlendirme yapalım. 1040 tane değerlendirme yapılmış. Bunun %19.6'sı 5 yıldız almış. 59.2'si ise 1 yıldız almış. İçerik olarak şikayetleri vesaireleri tabii ki ileri dönük olarak bir videomda bunlar daha ayrıntılı bir şekilde bakacağız. Acaba neden müşteriler memnun değil? Bu sadece bu Ütopya için konuşmuyorum. Bütün teknoloji satan firmalar acaba niye böyle? Tabii ki bu yaptığım olay ise yine firmalar da aslında işine yarar. Çünkü bir firmanın büyümesi ya da yükselmesi ya da ayakta kalması müşterilerin memnuniyetine bağlıdır. Tabii ki bu kayıt dışı bir olay benim için. Çünkü ben dediğim gibi bireysel yapıyorum. Hemen bir de şunu söylemek istiyorum. Bir marka karnesi var. Oraya bir tıklayalım. Cevaplanma oranı %98. Yani şunu demek istiyorum. 2223 tane şikayetin 2198'i bu firma tarafından cevaplanmış ve geriye dönüş olayı ise ortalama cevaplama süresi 55 saat 46 dakikalık bir süre. Bu süre aslında uzun bir süre ama oran ise çok yüksek bir oran, iyi bir oran anlamına gelmektedir. Aşağı doğru indiğimiz zaman da burada tabii ki ayrıntıya girmek istemiyorum çünkü dediğim gibi bazen buradaki olaylar şunu söylüyorum yani sorunlar vesaireler farklı bir şeyler olabiliyor. Yani belki müşterinin pardon firmaların belki dışında çözüme ulaştırabilecek bir şeyler olabiliyor. Onlara o yüzden bilgimiz yoktur. Yorum yapamıyoruz. Hemen şöyle bir bitirdim ve buraya da geldim. Dostlar utopia.com'da en çok satılan 7 tane uygun fiyatlı fiyat performans ve bizim tavsiye ettiğimiz 7 tane hazır kasayı sizler için böyle güzelce kısaca inceledik. Umarım güzel olmuştur. En sonunda da bir müşteri memnuniyeti oranına baktık. Umarım hoşuna gitmiştir arkadaşlar. Sorunlarınız vesaireleriniz varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Teknolog kanalı olarak bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.